Merhaba, Bosphorus Art Platform'un sanat tarihinden kısa hikayeler video serisine hoş geldiniz. Serimizin bu videosunda size Michelangelo Buonarroti tarafından yapılan ve merhamet anlamını taşıyan Pietà isimli sanat eserinden söz edeceğim. Michelangelo henüz 22 yaşındayken dönemin kardinali tarafından bir sipariş alır. Siparişe göre Meryem Ana ile İsa'nın bir heykelini yapacaktır. İşin ilginç yanı o dönemde İtalya'da çok da fazla bu konuya yer verilmez. Yani hem İsa'nın hem de Meryem'in bir arada olduğu heykellere çok rastlanmaz. Ama bu heykel siparişi kardinal tarafından kendi mezarı için verilir Michelangelo'ya. Bir de anlaşma imzalatılır. Bu anlaşmaya göre konudan sapmayacaktır. Yani İsa'nın çarmıhtan indirildiği an Meryem Ana'nın kucağındaki durumunu yansıtması istenmektedir. Meryem Ana bol esvapların içindedir ve oturur vaziyettedir. Kucağında da İsa vardır. Doğru mermeri bulabilmek adına Michelangelo aylarca mermer ocaklarında yatar. Çok çalışır ve sonunda bulduğuna inanır ve mermer bloğunu alır karşısına heykeli yapmaya başlar. Ancak ilk mermerde sükutu hayale uğrayacaktır. İkinci mermer bloğunu alır karşısına. Onda da istediği sonucu elde edemeyeceğini düşünür. Sonra bir mermer bloğu daha gelir ve çalışmaya başlar. Bu çalışmasında ruhu tam olarak yansıtabilmek için olağanüstü bir çaba gösterir Michelangelo. Çünkü burada önemli olan sadece Meryem'le İsa'nın heykeli değildir. O andaki duygu durumunu yansıtabilmektir önemli olan. Yani Meryem üzgündür, İsa ölmüştür. İnsanlardan hem merhamet hem saygı görmek istemektedir. Bu duygu durumunu yansıtabilmek için de çok özel bir çaba gerekir. Michelangelo, İsa'nın çarmıhtan indirildiği o anı en mükemmel şekilde bu heykelinde yansıtacaktır. Öyle ki heykel Bazilika'da izleyicilere sunulduktan sonra bir takım tartışmalar gündeme gelir. Yani bu heykeli kimin yapmış olduğu konusunda insanlar tam bir karara varamamıştır, ikna olmamışlardır. Çünkü Michelangelo o sırada 22-23 yaşlarında genç bir delikanlıdır. Bu heykeli yapmış olabilir mi acaba diye kafalarında soru işareti vardır. Bunun üzerine Michelangelo bir gece eline keskisini, çekicini alır, fenerini alır, yola çıkar ve Bazilika'ya gider. Meryem'in o bol esvabının üzerinde kıyafetini tutan bir kuşak vardır heykelde, görürsünüz hemen. O kuşağın üzerine bu heykel Floransalı Michelangelo Buonarroti tarafından yapılmıştır diye işler. Bu imza tarihi bir imzadır. Çünkü Michelangelo başka hiçbir eserine imza atmayacaktır bu andan sonra. Hatta bu imzayı attığı için daha sonra büyük pişmanlık yaşayacaktır. Çünkü bu kibir ve gurur dolu bir harekettir onun için. Bu hareketinden duyduğu pişmanlık nedeniyle de başka hiçbir imzasını göremeyiz biz Michelangelo'nun. Eser 1972 yılında bir Macar izleyici tarafından saldırıya uğrar ve ciddi darbeler görür. 12 yerinden aldığı darbeler bir elinin kopmasına, bir elinin ciddi darbe görmesine neden olur. Bu darbe girişiminin ardından eser restorasyona alınır ve uzun süren restorasyon çalışmalarından sonra artık eser kurşun geçirmez bir camın ardından görülebilir. Yolunuz İtalya'ya düşerse Roma'ya gidin ve bu şaheseri mutlaka görün. Dünyanın en önemli sanat eserlerinden biri görülmek için sizi orada bekliyor. Bu hikayeyi beğendiyseniz öncelikle videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımızı takip etmeyi ve tabii ki bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Böylelikle bu güzel hikayeler pek çok insana ulaşabilir. Teşekkür ederim.